Hazreti Zülkarneyn kimdir? Kehf suresinin Hazreti Zülkarneyn ile ilgili ayetleri incelendiğinde onun yeryüzünün her noktasına ulaşabildiği, Hazreti Süleyman gibi ona da Allah'ın birçok üstün özellik bahşettiği Hazreti Zülkarneyn'i anlatacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Hazreti Zülkarneyn'in Hazreti İbrahim'in duasını aldığı ve onun döneminde yaşadığı belirtilmektedir. Asıl adı İskender olan bu zatın bir peygamber olduğu inancı yaygındır. Aynı zamanda hükümdar olduğu dile getirilen Hazreti Zülkarneyn, doğuya ve batıya karşı çok sayıda sefer düzenlediği için kaynaklarda yer almaktadır. Hazreti Zülkarneyn'in Yecüc ile Mecücleri bir duvar örmek suretiyle hapsettiği hususu onunla ilgili bilgiler arasında yer almakta. Sağ üst köşede çıkan Yecüc ve Mecüc kavminin videosunu izleyebilirsiniz. Hayatına dair kaynaklarda hem peygamber hem hükümdar olan Hazreti Zülkarneyn'in sahip olduğu saltanatı her daim insanların selameti ve hayrı için kullandığı vurgulanmaktadır. Barışa son derece önem veren Hazreti Zülkarneyn, zulmedenlere karşı büyük bir mücadele vermiş, onlarla cesurca savaşmıştır. Ölümüne kadar da Allah'ın emirlerini tebliğ etmiştir. Hazreti Zülkarneyn'in yaptığı set nerede? Bediüzzaman Hazretlerine göre Hazreti Zülkarneyn tarafından yapılan set, Hindistan ile Çin'in kuzeyinde bulunan uzun bir dağ silsilesi olan heybetli Himalayalar civarında yer almaktadır. Bu konuda şöyle buyurur: Yecüc ve Mecüc'ün ve tabiri diğerlere tarih dilinde Mançur ile Moğol denilen ve alemi beşeriyeti kaç defa alt üst eden ve Himalaya dağlarının arkasından çıkan ve şarktan garba kadar harap edilen vahşi kavimler ve yağmacı milletlerin Hint ve Çin'deki zulüm gören kavimlere tecavüzlerini durdurmak amacıyla o Himalaya silsilelerine yakın iki dağ ortasına uzunca bir set yaptığı ve zulme yönelik hücumlara çoğu zaman engel olduğu belirtilmektedir. Hazreti Zülkarneyn farklı mucizelerle donatılmış bir kimsedir. Bu kapsamda Hazreti Zülkarneyn bulutlara hükmedebiliyordu. Kendisine Allah tarafından ilim ve kudret de verilmiştir. Bu sayede dünyanın en büyük kesiminde hakimiyeti kurmayı başarmıştır. Bunun yanı sıra Hazreti Zülkarneyn hem beyaz sancak hem de siyah sancak verilmiştir. Bu sancaklardan siyah olanı gündüz onu saklıyor, beyaz olansa geceleri kendisine ve ordusuna aydınlık ihsan ediyordu. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi 83. ve 110. ayetlerinde geniş bir şekilde Hazreti Zülkarneyn'den bahsedilmektedir. Bu ayetlerden bir kısmı Kehf suresi 83. ayet, sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik. Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödesek kabul eder misin? Hazreti Zülkarneyn'in hayatı hakkında bazı kıssalara erişmek de mümkündür. Bu kapsamda birisi Hazreti Zülkarneyn'e kendisinin imanını güçlendirecek bir şey öğretmesini istemiştir. Hazreti Zülkarneyn de bunun üzerine gazzap edip kimseye kızma. Çünkü şeytan en çok bu zamanlarda
insana hulul eder demiştir. Hz. Zülkarneyn'in kabri nerede? Medine Münevvere ile Şam arasında Dümmetül Cendel denilen yerde vefat etti. Mekke civarında Tiyame dağlarında defnedildi. Ama en iyisini Allah bilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.